Merhabalar kıymetli izleyicilerim ve takipçilerim. Binnur'un Mutfağı kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere havaların çok sıcak olduğu şu günlerde serin serin yiyebileceğiniz çok lezzetli, yapımı oldukça kolay olan muhallebi tarifim var. Tarifime başlamadan önce kimin nereden izlediğini bana yorumlardan yazarsanız değerli takipçilerimin nereden izlediğini öğrenmiş olurum. Sizleri daha fazla bekletmeden bu leziz tatlının tarifine geçiyorum. Herkese iyi seyirler. Sizlere ilk olarak tatlıda kullandığım malzemeleri saymak istiyorum. Tarifimde 1 litre süt, 1 su bardağından 1 parmak eksik un, 1 su bardağı toz şeker, 1 adet yumurtanın sarısı, 1 paket vanilya, 100 gram tereyağı, süslemek için ceviz ve parça fıstık kullandım. Tenceremizin içerisine 1 litre sütü koyuyoruz. 1 su bardağından 1 parmak eksik unumuzu ekliyoruz. 1 adet yumurtanın sadece sarısını kullanıyoruz. 1 su bardağı şekeri de koyduktan sonra çırpıcı yardımıyla güzelce karıştırıyorum. İçerisine koymuş olduğumuz unda hiçbir pürüzlük kalmayıncaya kadar karıştırıyoruz. Ocağa koymadan önce bu işlemi mutlaka yapmamız gerekiyor. Tenceremizi ocağa götürüyoruz. Muhallebi kaynayana kadar yüksek ateşte duracak. Tatlıyı koyuyorum, kaynayıncaya kadar karıştırmayı bırakmıyorum. Bu arada tarifimde kullanmış olduğum su bardağı ölçüsü 200 mililitre. Tarifimi buraya kadar izleyip beğendiyseniz ve hala kanalıma abone değilseniz abone olup beğeni ve yorumlarınızla beni desteklerseniz çok sevinirim. Muhallebimiz kaynama derecesine geldikten sonra içerisine 1 paket vanilyayı koyuyorum. Ve karıştırarak pişirmeye devam ediyorum. Bu aşamada karıştırmayı bırakırsanız muhallebinizin tabanı tutabilir. Muhallebimiz kaynamaya başladı. Ocağımızın altına kısık ateşe getiriyoruz ve 5 dakika boyunca bu şekilde kaynatıyoruz. Bu aşamada da kesinlikle karıştırmayı bırakmıyoruz. Bu arada tarifimde kullanmış olduğum bütün malzemeleri videomun altındaki açıklama kısmında ölçüleriyle birlikte paylaşıyor olacağım. İsterseniz oradan da bakıp faydalanabilirsiniz. Beş dakikanın sonunda muhallebimiz hazır. Hazırlamış olduğumuz tatlıyı ocağımızdan alıyoruz. Muhallebiyi ocaktan alır almaz derince bir kasenin içerisine boşaltıyorum. ...100 gram tereyağını içerisine koyuyorum. Mikser yardımıyla tereyağı tamamen eriyip muhallebi köpük köpük oluncaya kadar karıştırıyorum. Bu aşama çok önemli. Tereyağı sayesinde muhallebimizin lezzetine lezzet katmış oluyoruz. 5 dakika boyunca da muhallebi ile beraber çırptığımız için ipeksi de bir kıvam almış oluyor. Muhallebiyi yeteri kadar çırptım, mikser içerisinden alıyorum. Görmüş olduğunuz gibi kıvamı oldukça güzel. Hala sıcakken kupların içerisine koyacağım.
Şu anda muhallebinin kıvamı sizlere çok akışkan gözükebilir. Fakat soğuduğu zaman hem çok lezzetli hem de kıvamı oldukça güzel olacak. Tarifimi buraya kadar izlediyseniz sosyal medya hesaplarınızdan arkadaşlarınızla paylaşarak bana destek olursanız çok sevinirim. Ayrıca kanalımda birbirinden güzel diğer tariflerim var. Onlara da göz atmayı sakın unutmayın. Hazırlamış olduğumuz bu malzemelerle toplam 6 kup tatlımız çıktı. Dışarıda ilk olarak soğumasını bekliyoruz. Soğutmuş olduğumuz muhallebileri dolaba kaldırıyoruz. 3 saat boyunca dolabımızda bekleyecek. İsterseniz bu tatlıyı akşamdan yapabilirsiniz. Ya da benim yaptığım gibi 3 saatin sonunda servis edebilirsiniz. Hazırlamış olduğum muhallebi 3 saatin sonunda artık süslemek için hazır. Ben süslemek için ceviz ve fıstık kullandım. Her muhallebinin üzerine bir tatlı kaşığı ceviz parçaları koyuyorum. Cevizleri çok fazla ufalamadım. İrili parça olduğu için tatlı da daha lezzetli oluyor. Daha sonra parça fıstıklardan da üzerine serpiştiriyorum. Sizlere bir de bu güzel tatlının iç dokusunu göstermek istiyorum. Oldukça güzel kıvamlı, gerçekten çok lezzetli tatlımız oldu. Tarifimdeki tüm püf noktaları detaylı bir şekilde sizlere anlatmaya çalıştım. Ancak yine de aklınıza takılan bir kısım olursa her zaman söylediğim gibi bana yorumlardan yazabilirsiniz. Oradan da elimden geldiğince sizlere dönmeye çalışırım. Yaz aylarında yapabileceğiniz, serin serin yiyebileceğiniz çok lezzetli bir tatlı oldu. Bu tarifimi yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Bir tarifimizin daha sonuna geldik. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bana destek olmak için tarifimi beğendiyseniz beğenmeyi, abone değilseniz abone olmayı, yeni tariflerimi izlemek için bildirim zilini açmayı, tariflerimi sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Her şeyin gönlünüzce olması dileğiyle hoşça kalın, afiyetle kalın, Allah'a emanet olun.